Meydan tıklım tıklım dolu. Güneş tam tepede, kum sıcaktan titriyor. Yüzlerce sihirbaz, elinde ip ve değneklerle sıraya dizilmiş, gözleri parlıyor. Firavun tahtında, kendinden emin, gururla gülümsüyor. Ve tam karşısında, tek başına, elinde sadece bir asa tutan bir adam duruyor. Kimse o an bilmiyor ki, birazdan gözlerinin önünde, ipler gerçek yılanlara dönüşecek. Yüzlerce usta sihirbaz aynı anda yere kapanacak ve koca bir imparatorluğun tanrısı kendi sarayının ortasında dize gelecek. Gelin, en başa dönelim. Hazreti Musa, Tur'da aldığı vahiy ile birlikte artık sıradan biri değildi. Allah ona konuşmuş, ona 2 büyük mucize vermiş ve onu Mısır'ın en güçlü, en zalim adamına, Firavun'a göndermişti. Düşünsenize, yıllar önce o sarayda büyümüş, sonra bir cinayet sonrası oradan kaçmış, çölde 10 yıl geçirmiş bir adam. Şimdi aynı kapılardan ama bambaşka bir sıfatla geri dönüyordu. Kaçak değil, Resul olarak. Yanında kardeşi Harun vardı. Allah, Musa'nın "dilimdeki düğümü çöz" duasına icabet etmiş, konuşma zorluğunu hafifletmesi için Harun'u da bu göreve ortak kılmıştı. 2 kardeş saraya adım attıklarında sarayın koridorlarında bir fısıltı dalga dalga yayıldı. Musa geri döndü. Kimse bunun ne anlama geldiğini tam olarak kestiremiyordu ama herkes bir şeylerin artık eskisi gibi olmayacağını hissediyordu. Musa, Firavun'un huzuruna çıktığında lafı hiç dolandırmadı. "Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim," dedi. Bunu söylerken ne bir tereddüt, ne bir çekingenlik vardı sesinde. Firavun'un yüzyıllardır kimsenin cesaret edemediği bir dille konuşuyordu. Firavun önce şaşırdı, sonra alaycı bir tavırla sorguya çekmeye başladı onu. "Senin Rabbin de kim oluyor?" Musa'nın cevabı çok netti. Her şeye yaratılışını veren, sonra da ona yol gösteren. Bu kısa ama derin cümle Firavun'u köşeye sıkıştırdı. Çünkü Firavun'un cevap verebileceği bir mantık boşluğu yoktu ortada. Firavun konuyu değiştirmeye çalıştı. Atalardan bahsetti, geçmiş nesillerden söz açtı, insanların milli duygularını kışkırtmaya çalıştı. Ama Musa sakindi. Rabbinin bu konudaki ilmini Allah'a havale etti ve sözünü kesmeden devam etti. Firavun'un sabrı taşmaya başlamıştı. Tehdit etti onu. "Benden başka bir ilah edinirsen seni zindana atarım," dedi. İşte tam bu noktada Musa elindeki kozu masaya koydu. "Sana apaçık bir delil getirsem de mi?" Bu soru o odadaki havayı bir anda değiştirdi. Çünkü artık laf kalabalığının, siyasi manevraların bittiği, gerçek bir hesaplaşmanın başladığı andı. Firavun kendinden emin bir tavırla "Getir bakalım, doğru söyleyenlerdensin," dedi. Ve Musa asasını yere attı. O an sarayda bulunan herkesin nefesi kesildi. Asa, gözlerinin önünde kocaman, gerçek bir yılana dönüştü. Sürünüyor, hareket ediyor, sarayın mermer zemininde ilerliyordu. Firavun'un en yakın adamları geri çekildi, bazıları korkudan bağırdı. Sonra Musa elini koynuna soktu, çıkardığında eli, bakanların gözlerini kamaştıran bembeyaz bir ışıkla parlıyordu. 2 mucize, art arda, hiçbir hile payı bırakmayacak şekilde gösterilmişti. Firavun'un içinde bir şeyler kırıldı o an. Belki de ilk kez gerçekten korktu. Ama etrafındaki adamları, özellikle veziri Haman, onu bu korkudan çabucak çekip çıkardı. "Bu sadece bilgili bir sihirbaz," dediler ona. "Seni ve halkını büyüsüyle topraklarından çıkarmak istiyor." Firavun bu söylemi bir can kurtaran gibi sarıldı. Çünkü kabul etse, tanrılık iddiasının tamamen çökmesi demekti bu. Kabul edemezdi. Ve burada Firavun'un aklına bir fikir doğdu. Eğer bu bir mucize ise, karşısına konulacak hiçbir şey duramaz. Ama eğer bu bir sihirse, o zaman ülkenin en usta sihirbazları bunun üstesinden gelebilirdi. Bu düşünceyle Firavun, ülkenin 4 bir yanına haber saldı. "Bütün usta sihirbazları toplayın, saraya getirin." Mısır'ın her şehrinden, her kasabasından sihirbazlar toplanmaya başladı. Bu,
sıradan bir davet değildi, bir seferberlikti. Musa da bu meydan okumaya karşılık verdi. Buluşma günü ve yerini kendisi belirledi. Halkın bayram günü toplandığı, güneşin yükseldiği kuşluk vakti. Bunu bilerek yaptı. Çünkü o gün en kalabalık zamandı. Herkesin göreceği bir zaman. Gerçek gizli köşelerde değil, ışıkta ortaya çıkacaktı. Firavun'un sarayında hazırlıklar hızlandı. Şehrin dört bir yanından gelen sihirbazlar, kendilerine vaat edilen ödülleri, yakınlık makamlarını düşünüyorlardı. Eğer biz kazanırsak, gerçekten bize büyük bir mükafat var mı? Diye sordular Firavun'a. Firavun en içten sesiyle onlara güvence verdi. Evet, üstelik siz benim en yakınlarımdan olacaksınız. Bu sözler sihirbazların gözünü daha da parlattı. Onlar için bu sadece bir yarışma değil, hayatlarının en büyük fırsatıydı. Ama kimse o meydanda neyle karşılaşacaklarını henüz bilmiyordu. Ne Firavun, ne sihirbazlar, ne de halk. Sadece bir kişi biliyordu gerçekte ne olacağını. Ve o, meydana adım attığında sakin, kararlı ve Rabbine tevekkül etmiş bir halde duruyordu. Şu an sizlere o büyük gün geldiğinde, meydanda gerçekten neler yaşandığını, sihirbazların ilk hamlesini ve Musa'nın kalbinde o an beliren korkuyu anlatacağım. Çünkü evet, bir peygamber bile insan olarak o anda bir korku hissetti. Gün doğmuştu. Mısır'ın tarihinde belki de hiçbir güne bu kadar çok insan tanıklık etmemişti. Şehrin sokakları boşalmış, herkes o büyük meydana akın etmişti. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, herkes merak içindeydi. Firavun, tahtına kurulmuş, gururla etrafı süzüyordu. Ona göre bugün kendi zaferinin ilan edileceği gündü. Sihirbazlar da meydandaydı. Yüzlercesi, belki daha fazlası, ellerinde ipleri ve değnekleriyle sıraya dizilmişlerdi. Bu insanlar, yıllarca bu işi yapmış, göz bağcılığın, illüzyonun en ustalarıydı. Aralarında konuşuyorlardı, birbirlerine güven veriyorlardı. Onlara göre karşılarındaki sadece kendileri gibi bir sihir ustasıydı, belki biraz daha yetenekli ama sonuçta yenilebilir biriydi. İlginç bir şey oldu tam bu noktada. Sihirbazlar kendi aralarında bir centilmenlik gösterip Musa'ya söz hakkı verdiler. "Ey Musa, istersen önce at, ister biz önce atalım," dediler. Bu aslında kendilerinden emin olduklarının bir işaretiydi. Musa'nın cevabı kısaydı. "Siz atın." Ve attılar. Yüzlerce ip, yüzlerce değnek aynı anda yere düştü. Ama düştükleri an gözlerin önünde bambaşka bir manzara belirdi. İpler ve değnekler sanki gerçekten hareket ediyormuş gibi görünmeye başladı. Sürünen, kıvrılan, birbirine dolanan yılanlar sanki meydanı doldurmuştu. Kalabalık geri çekildi, çığlıklar yükseldi. Bu, o dönemin en gelişmiş göz bağcılık, hipnoz ve psikolojik telkin teknikleriyle yapılmış devasa bir gösteriydi. Ve işte burada Kur'an bize çok insani, çok samimi bir detay veriyor. Musa bu manzarayı görünce içinde bir korku hissetti. Bir peygamber olmasına rağmen o an kalbinde bir ürperti oluştu. Çünkü gördüğü şey gerçekten etkileyiciydi. Gözleri bile yanıltacak kadar ustacaydı. Ama Allah ona hemen bir güvence verdi. "Korkma, sen üstünsün." Bu bize şunu öğretiyor aslında. Korku hissetmek, imanın azlığı demek değildir. Önemli olan o korkuyla ne yaptığınızdır. Musa korktu ama bu korku onu durdurmadı. Tam tersine Rabbine daha sıkı sarılmasına vesile oldu. Musa elindeki asayı yere attı ve o an meydanda bulunan herkesin hayatının en unutulmaz sahnesi başladı. Asa, kocaman, gerçek bir yılana dönüştü ve sihirbazların yaptığı bütün o ipleri, değnekleri, sahte yılanları teker teker yutmaya başladı. Bu bir illüzyon değildi. Gözle görülür, elle tutulur, gerçek bir mucizeydi. Ve burada o meydanda bulunan en tecrübeli insanlar, yani bizzat sihirbazların kendileri, ilk anlayanlar oldu gerçeği. Çünkü onlar
sihrin ne olduğunu, nasıl yapıldığını herkesten daha iyi biliyorlardı. Bir sihirbaz, kendi hilesinden korkmaz, kendi eserinden ürpermez. Ama burada gördükleri şey, hiçbir teknikle, hiçbir hileyle açıklanamayacak bir şeydi. Rivayete göre, sihirbazların başı, olayın gerçekliğini anlamak için bir arkadaşına Musa'yı dikkatle izlemesini söylemişti. O anda Musa'nın yüzünün sararması ama buna rağmen elindeki asanın işini kesintisiz sürdürmesi onlara çok net bir mesaj verdi. Bu, bir insanın gücüyle değil, çok daha büyük bir kudretle oluyordu. Ve o an, tarihin en şaşırtıcı sahnelerinden biri yaşandı. Az önce Firavun'a hizmet etmek, ondan ödül almak için gelen sihirbazlar, hiç beklenmedik bir şekilde secdeye kapandılar. Meydanın ortasında, Firavun'un gözü önünde, herkesin şaşkın bakışları altında dediler ki, "Alemlerin Rabbine iman ettik, Musa ve Harun'un Rabbine." Düşünün bir an, sabah evlerinden çıkarken aklınızda tek bir şey var, ödül, makam, Firavun'un yakınlığı. Akşam olmadan bütün bunları bir kenara atıp, hayatınızı bile riske atacak bir imana teslim oluyorsunuz. İşte hakikat, insanı böyle bir anda, böyle ani bir şekilde değiştirebiliyor. Çünkü onlar gördüler, gerçekten gördüler ve gördükleri şeyi inkar edemediler. Firavun'un o andaki öfkesini tarif etmek zor. Az önce zaferini ilan etmeye hazırlandığı bir meydanda, kendi en güvendiği adamları gözünün önünde saf değiştirmişti. Ve bu sadece bir yenilgi değildi onun için. Bu, tahtının, tanrılık iddiasının, bütün otoritesinin halkın gözü önünde çökmesiydi. Firavun'un tepkisi, sonraki bölümde anlatacağım kadarıyla, tarihin gördüğü en acımasız tehditlerden biri olacaktı. Ama ilginç olan şu, o sihirbazlar, karşılarına çıkan bu tehdide rağmen bir adım bile geri atmadılar. Firavun'un yüzü kızarmıştı, gözleri öfkeyle alevlenmişti. Az önce kendisine zafer kazandırması beklenen adamlar, şimdi gözünün önünde diz çökmüş, ona değil, Musa'nın Rabbine iman ettiklerini haykırıyorlardı. Bu, Firavun için sadece bir hayal kırıklığı değildi. Bu, halkının gözü önünde yaşanan bir aşağılanmaydı. Öfkesini bastıramadı, bağırarak konuştu. "Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Anlaşılan o ki, size sihri öğreten büyüğünüzmüş o." Bu sözlerle kendi yenilgisini gizlemeye, olayı bir komploya dönüştürmeye çalıştı. Sanki bu iman ediş, önceden planlanmış bir oyunmuş gibi göstermeye çalıştı halka. Ama artık kimse ona inanmıyordu. Çünkü herkes kendi gözleriyle görmüştü ne olduğunu. Sonra geldi o korkunç tehdit. "Andolsun size ağır cezalar uygulayacak, sizi ibretlik bir şekilde cezalandıracağım." Bu, o dönemin en ağır cezalandırma yöntemlerinden biriydi. Amaç sadece cezalandırmak değildi. Amaç bir ibret sahnesi yaratmaktı. Herkesin gözü önünde, otoritesine karşı gelenlere ne kadar sert davranabileceğini göstermek istiyordu. Ama burada olağanüstü bir şey gerçekleşti. Sabah Firavun'un sarayına ödül almak için gelen bu insanlar, akşam olmadan ölüm tehdidi karşısında hiç tereddüt etmediler. Cevapları tarihe geçti. "Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Biz, günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır." Bir düşünün, bu insanlar birkaç saat önce sihrin en derin sırlarını bilen, dünyevi başarıya odaklanmış kişilerdi. Şimdi ise ölümün eşiğinde, hiçbir korku belirtisi göstermeden imanlarını haykırıyorlardı. İşte hakiki imanın gücü budur. Yüzeysel bir heyecan değil, insanın bütün varlığını değiştiren, ölüm korkusunu bile geride bırakan bir dönüşüm. Firavun'un tehdidi gerçekleşti. O sihirbazlar, o gün inançları uğruna hayatlarını kaybettiler. Ama son sözleri, tarihin en dokunaklı dualarından biri oldu. "Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al." Bu duayı ederken, bedenlerine yapılan eziyetten değil, imanlarını koruyabilmekten endişe ediyorlardı. Bu, insan psikolojisinin,
ulaşabileceği en yüksek noktalardan biridir. Acıya rağmen huzur, ölüme rağmen teslimiyet. Bu olay sarayın içinde de yankı buldu. Firavun'un eşi Asiye, yıllardır sarayın en gösterişli hayatını yaşayan bir kadındı. Ama içi hep bir arayış içindeydi. Kocasının zulmünü, yalanlarını, kibrini yakından görmüştü. Musa'nın sözlerini duyduğunda, içinde uzun zamandır aradığı huzuru bulmuştu. Ve o meydanda yaşananlara şahit olduğunda, artık inancını gizleyemeyeceğini anladı. Bunu öğrenen Firavun'un tepkisi, kendi karısına bile sertliğini gösterecekti. Ama Asiye, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen imanından dönmedi. Rabbinden tek bir istekte bulundu. Rabbim, katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar. Bu dua sadece bir kurtuluş talebi değildi. Bu, bir insanın sahip olduğu her şeyi, sarayı, statüyü, hayatı, iman uğruna terk edebileceğinin en güçlü örneğiydi. Firavun'un sarayında bir başka olay daha yaşanmıştı bu süreçte. Firavun'un kızının saçını tarayan bir hizmetçi kadın, elinden tarağı düşürdüğünde farkında olmadan Bismillah demişti. Bu küçük, neredeyse fark edilmeyecek an, onun imanının ortaya çıkmasına sebep oldu. Firavun'un kızı bunu babasına anlattı ve bu kadın da benzer zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ama o da imanından vazgeçmedi. Bütün bu olaylar aslında bize aynı gerçeği farklı şekillerde gösteriyor. Hakikat bir kez kalbe girdiğinde ne tehdit, ne baskı, ne ölüm korkusu onu söküp atamıyor. Sihirbazlar, Asiye, o hizmetçi kadın, hepsi farklı hayatlar yaşamış, farklı konumlarda olan insanlardı. Ama hepsi aynı anda, aynı şekilde bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Dünya mı, hakikat mi? Firavun ise bu olaylardan hiçbir ders çıkarmadı. Tam tersine zulmünü daha da artırdı. İsrailoğullarına yönelik baskıyı şiddetlendirdi. Ama artık bir şey değişmişti. Musa'nın etrafında sadece korkudan değil, gerçek bir imandan kaynaklanan bir topluluk oluşmaya başlamıştı. Ve bu, Firavun'un asla durduramayacağı bir sürecin başlangıcıydı. Videomuzun sonlarına doğru gelirken, bu gerilimin nasıl doruğa çıktığını, Mısır'dan çıkış gecesini ve Kızıldeniz'in o eşsiz anını anlatacağım. Çünkü hikayenin en büyük mucizesi henüz gerçekleşmemişti. Sihirbazların imanı, Asiye'nin duası, o hizmetçi kadının sessiz direnişi. Bütün bunlar Firavun'un sarayında görünmez bir çatlak oluşturmuştu. Ama Firavun bu çatlağı onarmak yerine daha da büyük bir baskıyla üzerine gitmeyi seçti. İsrailoğullarına yönelik zulüm gün geçtikçe arttı ve Musa halkına sabretmeyi, Allah'a sığınmayı öğütlemeye devam etti. Ama Firavun ve halkı hala inatlarından vazgeçmiyorlardı. Bunun üzerine Allah onlara art arda uyarılar gönderdi. Tufanlar, çekirge sürüleri, haşerat istilaları, kurbağalar, kan gibi görünen sular. Her biri bir önceki mucizeden daha etkileyici, daha net bir mesajdı. İlginç olan şu ki, bugün bile bu olayların izlerini tarihi kayıtlarda görebiliyoruz. Hollanda'daki bir müzede saklanan Mısır'a ait bir papirüs belgesi, o dönemde yaşanan büyük felaketlerden bahsediyor. Bu, sadece bir inanç meselesi değil, tarihsel olarak da izleri bulunan bir gerçeklik. Her felaket geldiğinde, Firavun'un halkı aynı şeyi yapıyordu. Musa'ya koşuyor, "Bizim için Rabbine dua et, bu belayı kaldırsın, biz de sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz," diyorlardı. Musa dua ediyor, bela kalkıyordu. Ama bela kalkar kalkmaz, verdikleri sözü unutuyorlardı. Bu döngü defalarca tekrarlandı. İnsan psikolojisinin ilginç bir yönünü gösteriyor bu bize. Sıkıntı anında verilen sözlerin, rahatlık geldiğinde ne kadar çabuk unutulabildiğini. Sonunda Allah'ın emriyle Musa, İsrailoğullarını gizlice, geceleyin toplayıp Mısır'dan çıkarma kararı aldı. Bu kolay bir karar değildi. Yıllarca burada yaşamış, burada doğmuş,
büyümüş bir topluluk, bir gecede her şeyi geride bırakıp bilinmeyene doğru yola çıkıyordu. Yanlarında Hazreti Yusuf'un mübarek bedenini de aldılar. Çünkü onu da bu topraklardan çıkarma sözü vermişlerdi. Sabah olduğunda Firavun, şehirde İsrailoğullarından hiçbir iz kalmadığını fark etti. Öfkesi ve şaşkınlığı bir anda büyük bir hınca dönüştü. Hemen ordusunu topladı ve peşlerine düştü. Bu sıradan bir takip değildi. Firavun'un elindeki bütün gücü, bütün askeri kudretiyle harekete geçmişti. İsrailoğulları uzun bir yolculuktan sonra Kızıldeniz'in kıyısına ulaştı. Ve tam o anda ufukta Firavun'un ordusunu gördüler. Panik bir anda bütün topluluğu sardı. Önlerinde aşılmaz bir deniz, arkalarında ise devasa bir ordu vardı. "Yakalandık ey Musa!" diye haykırdılar. Bu, insan olarak hepimizin hayatında yaşadığı bir anın en yoğun haliydi belki de. Çaresizlik, çıkış yolu yokmuş gibi görünen bir tuzak. Ama Musa'nın cevabı, tarihin en güçlü iman cümlelerinden biri oldu. "Hayır, asla. Rabbim benimle. O bana yol gösterecek." Bu cümlede hiçbir abartı, hiçbir teatral hava yoktu. Sadece derin, sarsılmaz bir güven vardı. Ve Allah, Musa'ya asasını denize vurmasını vahyetti. Musa, asasını denize vurduğu an, gözler önünde tarihin en büyük mucizelerinden biri gerçekleşti. Deniz ikiye ayrıldı. Her bir yanı kocaman birer dağ gibi duruyordu. Milyonlarca ton su, ilahi bir kudretle iki yanda hareketsiz duruyor. Ortada kupkuru bir yol açılıyordu. Kalabalık, önce ne olduğunu anlamakta zorlandı. Sonra hiç vakit kaybetmeden o kuru yoldan karşıya geçmeye başladılar. Firavun ve ordusu ise bu manzarayı gördüklerinde bunu kendi güçlerinin bir kanıtı sandılar. Firavun, adamlarına "Denizin benim heybetimden korkup açıldığını görmüyor musunuz?" dedi ve ordusunu o yola sürdü. İsrailoğulları karşıya tamamen geçtiğinde Firavun ve ordusu hala denizin ortasındaydı. Ve tam o an deniz eski haline dönmeye başladı. Sular üzerlerine kapanmaya başladığında Firavun'un ordusunda büyük bir panik yaşandı. Ama artık çok geçti. Sağları da ölüm, solları da ölüm, üstleri de ölümdü. Firavun boğulmak üzereyken son bir söz söyledi. "İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına inandım. Ben de artık ona teslim olanlardanım." Ama bu çok geç kalmış bir imandı. Ona yıllarca sayısız fırsat verilmişti. Sihirbazların imanına şahit olmuştu. Sarayında yaşanan mucizeleri görmüştü. Art arda gelen uyarılara tanıklık etmişti. Ölüm anında söylenen bir söz artık bir anlam ifade etmiyordu. Ve böylece tarihin en zalim hükümdarlarından biri, kurduğu bütün tuzaklardan, verdiği bütün emirlerden, iddia ettiği bütün tanrılıktan sonra denizin derinliklerinde son buldu. Bu hikayenin bize bıraktığı en önemli soru şu belki de. O meydanda bulunan herkesin bir seçimi vardı. Sihirbazlar gerçeği gördüklerinde boyun eğdiler. Asiye, sarayın bütün konforuna rağmen hakikati seçti. Firavun ise önüne konulan bütün delillere rağmen kibrinden vazgeçmedi. Peki biz kendi hayatımızda karşılaştığımız hakikatler karşısında hangi tarafta duruyoruz? Bu videoyu izlerken belki siz de kendinizi bu hikayenin içinde bir yerde buldunuz. Eğer bu anlatım kalbinize dokunduysa, bir sonraki peygamber kıssasında da bu yolculuğa devam etmek için kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü bu hikayeler sadece geçmişte kalmış olaylar değil, bugün hala bize bir şeyler anlatmaya devam ediyor.